Ramo'da neler oluyor? Gerçek patron kim? 21. bölümde neler olacak? Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Necip. Ramo'nun 21. bölüm 2. fragmanı geldi. Biz de her zaman olduğu gibi iş başındayız. Kısa bir hatırlatma yapalım, ardından videoya geçelim. Bu kanalda Ramo dizisinin analizini ve bölüm tahminlerini yapıyorum. Siz de Ramo dizisini seviyorsanız ve bütün gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada kanalımız 1 milyon izlenmeyi geçti. İlginiz için hepinize çok teşekkür ederim. Her geçen gün daha da büyüyoruz. Sözü daha fazla uzatmadan analize başlayalım. Fragmanda yeni yüzler görüyoruz. İstanbul'daki esas olayların perde arkasındaki kişiler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 20. bölümde Ramo Cihangir'e saldırmak üzereyken maskeli kişiler tarafından kaçırılmıştı. Ramo'yu kaçıran kişi aynı zamanda Cihangir'in arkasındaki kişi. Fragmanda gördüğümüz kadarıyla Ramo bu gizemli adamla yani Sarraf'la buluşuyor. Fragmanda Haşmet'in birine Ramo için yapacak mı sence diye sorduğunu görüyoruz. Haşmet konusuna birazdan geleceğim. Öncesinde bu buluşmadan bahsedelim. Fragmandaki konuşmalara baktığımızda gerek Haşmet'in gerekse diğerlerinin Sarraf'ın Ramo'ya bir görev verdiğini anlıyoruz. Hatta belli ki Ramo görevi başarıyla tamamlamış. Çünkü yine fragmanda tebrikler Ramo, sınavı geçtin diye bir söz duyuyoruz. Peki Ramo Sarraf'ın verdiği görevi neden yapsın? Bunun iki nedeni olabilir. Ya Ramo'nun ailesi Sarraf'ın elinde ve Ramo bunun için yaptı ya da Kaman gizemini çözüp Cihangir'i bitirmek için. Aklınızda şöyle bir soru olabilir arkadaşlar. Ramo'nun ailesinin yaşadığı kesin mi? Ramazan Budak isimli bir takipçimiz bana Instagram'dan mesaj attı. Ben de attığı mesajı direkt yoruma yazmasını istedim. Çok güzel bir detay yakalamış. Birinci fragmanda Doğu Nehri diyor ki bazen ölümden daha acı bir şey vardır. Sevdiklerini ölü bilmek. Doğu bu cümleyi Hasan için kullanıyor. Çünkü Nehir Doğu'ya bu cümlesinin ardından şu cevabı veriyor. Ramo'dan nefret ettirmek bu kadar kolay mı? Yani Hasan'ın Ramo'dan nefret etmesi için ailesini ölü bilmesi gerekiyor. Buradan Doğu'nun Ramo'nun ailesini öldürmediğini ama öldürmüş gibi yaptığını kesin olarak anlıyoruz. Ayrıca Instagram'da gördüğüm şu fotoğrafta fragmandan kısa bir sahne alınmış ve Şahin'in sette bir fotoğrafı var. Şahin'in setteki fotoğrafta giydiği ceketle fragmanda görünen ceket aynı. Fotoğrafta aynı zamanda Arap da var. Yani aile yaşıyor. Bu konuyu açıklığa kavuşturduğumuza göre başka bir konuya geçebiliriz. Birinci fragmanda Ramo'nun kimliğinin değişebileceğinden bahsetmiştik. Çünkü bir adam Ramo'ya hoş geldin Hakan Yolcu diye hitap etmişti. Ramo da hoş bulduk sayın savcım demişti. Sarraf'ın Ramo'ya verdiği görevin bu savcıyla alakası olduğunu düşünüyorum. Çünkü fragmanda Ramo bir adama ben düşündüğünüz kişi değilim. Önemli olan kim olduğum değil, ne yapacağım diye cevap veriyor. Ve ucuna susturucu taktığı silahını belinden çıkarıyor. Bu adamın savcı olduğunu düşünüyorum. Kesin böyle olur demiyorum. Ama bence Ramo bir plan yapıp bu adama zarar vermeyecek. Hele ki masumsa kesinlikle dokunmaz. Şimdi küçük bir senaryo yazayım arkadaşlar. Eğer Ramo Sarraf'ı ortaya çıkarmak isterse bu savcıyla işbirliği yapıp savcıyı öldürmüş gibi gösterecek. Eğer Sarraf'ın yüzü düşerse Cihangir'in de hapse girmesi için bir engel kalmaz. Bunun için de Ramo'nun önce Kaman'ı çözmesi gerekiyor. Dikkat ederseniz son sahnede Sarraf şöyle diyor. Kaman gizeminin ardındaki sırda biziz. Yani Sarraf tek başına olmayabilir. Ramo'nun bu işi çözmesi çok zor olacaktır. Çünkü görünmeyen kişiler görünen kişilerden her zaman daha tehlikelidir. Evet, Ramo çok zeki biri. Ancak Kaman o kadar derin bir mevzu ki Ramo'nu tek başına çözmesi neredeyse imkansız. Bu yüzden diziye Ramo'nun dostu olabilecek yeni kişilerin katılacağını düşünüyorum. Şöyle bir müjde vereyim size. İçeride dizisinde Yaşar karakteriyle tanıdığımız Mehmet Yılmaz Ak Ramo dizimize dahil oldu diye haberler var. Nasıl bir karakter olduğunu izleyip göreceğiz. Ama doğruyu söylemek gerekirse Mehmet Yılmaz Ak'a kötü karakterler daha çok yakışır. Ama tabii ki bunu izleyince göreceğiz. Bunun dışında başka oyuncuların da diziye dahil olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim Haşmet'e. Bana en çok sorulan sorulardan biriydi Haşmet. Hain mi, dost mu? Arkadaşlar Haşmet, Sarraf'ın çok önemli bir adamı. Bunu kesin olarak anladık. Nereden mi anladık? Haşmet'in Sarraf'ın adamı olması ta hapishane dönemlerinden geliyor. Belki de çok daha öncesi. Çünkü Haşmet hapishane dönemlerinden beri kambur görünmeye çalışıyordu. Peki Haşmet'in Ramo'nun yanında ne işi var? Daha doğrusu Sarraf'ın amacı ne? Arkadaşlar biliyorsunuz Haşmet Köksal'ın sayesinde Cihangir hakkındaki neredeyse her şeyi öğrendi. Dolayısıyla bunları Sarraf da biliyor. Bence Sarraf Cihangir'in iplerini tamamen ele almak için onun bütün sırlarını öğrenmek istedi. Şunu da açıklığa kavuşturmak isterim. Sarraf Cihangir'e emir veren biri değil. Onunla birlikte çalışan biri. Cihangir ile Sarraf'ın önceki konuşmalarına bakarsanız Cihangir'in konuşmalarındaki tavrından bunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Sarraf Cihangir'in iplerini tamamen eline alabilmek için sırlarını çözmeye karar verdi. Böylece Haşmet'in
Haşmet'i Köksal'ın yanına gönderdi. Haşmet bir şekilde Köksal'ın en iyi adamı oldu ve Cihangir hakkındaki her şeyi öğrendi. Sonrasında Ramo hapse girince Köksal'ın gözüne girdi. Böylece Sarraf'ın da Ramo'dan haberi oldu. Bence Sarraf Ramo'yu tanıdıkça onunla birlikte çalışmak istedi veya Ramo'yu hizmetine almak istedi. Ramo 20. bölümde Cihangir'i öldürmeye gittiğinde ise Ramo'nun öleceğini biliyordu ve ölmemesi için onu oradan kaçırttı. Çünkü Ramo'nun kendisinde çalışmasını istiyor. Belli ki çok güzel bir bölüm daha bizleri bekliyor. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni bölüm hakkındaki tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.